Merhaba arkadaşlar. Bugün Reader teknoloji hissesinin analizini yapacağız. Birlikte ayrıntılarına bakacağız, detaylarını inceleyeceğiz. Ancak yatırım tavsiyesi vermiyorum. Her videomda söylediğim gibi benim burada söylediklerimden artık alıp almama kararı ya da elinize varsa satıp satmama kararını vermek tamamen size kalmış. Ben bilgileri veriyorum. Çıkarım yapmak sizde arkadaşlar. Ben şu anda BIST 100 firmalarını A'dan Z'ye sıralayarak devam ediyorum. Eğer sizin burada merak ettiğiniz bir hisse varsa mutlaka yorumlara yazın. O zaman sıralama dışına çıkarak istediğiniz hisseyi yorumunu yaparım. Şu an zaten normalde işte daha C harfindeyim ama şu an Reader çekiyorum çünkü yorumlardan gelen bir talep üzerine şu anda Reader'dan bahsedeceğiz. Dediğim gibi mutlaka varsa aklınızda bir hisse yorumlara yazın, beraber inceleyelim arkadaşlar. Çok fazla uzatmayalım, hemen başlayalım. Cari oran trendi negatif arkadaşlar. Çünkü cari oran 1.58 iken geçen yıl bu oran 2.65'miş. Bu 2.65'ten 1.58'e gerilemiş. %40'lık bir likidite daralması gözüküyor. Cari oran seviyesine baktığımızda yeterli. Bir yıldan kısa vadeli kaynaklar kısa vadeli yükümlülükleri karşılayabiliyor. Cari oran seviyesi yeterli. Asit test oranı 1.15 seviyesinde. Stok dışı kaynaklarla kısa vadeli yükümlülükler karşılanabilir durumda. Nakit ağırlığına baktığımızda daha az olduğunu görüyoruz. Çünkü nakit ve benzerleri varlıkların geçen yıl %17'sini oluştururken bu yıl %11.6'sını oluşturmuş. Buradaki bu düşüş bizim için olumsuz. Günlük ödemeler için likiditeye baktığımızda yeterli nakit bulunuyor arkadaşlar. Şirket ödemelerinin ek bir nakit girişi olmasa bile 416 gün daha sürdürebilecek durumda. Yani şirkete ek bir para girmese bile bir yıldan daha uzun süre ödemelerini devam ettirebilecek durumda. Öz kaynak oranı güçlü çünkü kaynak dağılımı içerisinde öz kaynakların oranı %59. Uzun vadeli yükümlülükler %8 iken kısa vadeli yükümlülükler %32 arkadaşlar. Öz kaynak trendinde azalış var. Ana ortaklığa ait öz kaynaklar yıllık bazda %11 azalmış. Toplam borç trendinde artış var. Kaldıraç oranı geçen yıl 0.26 iken bu yıl 0.4'e yükselmiş. Varlıklar geçen seneye göre daha fazla borçla finanse ediliyor anlamına geliyor. Toplam borç seviyesi normal. Kaldıraç oranına göre normal seviyede şirket borçluğu var. Net borç seviyesine baktığımızda FAVÖK'ün 1.94 katı. FAVÖK'e kıyasla ortalama düzeyde net borç diyebiliriz. Kısa vadeli borç seviyesine baktığımızda öz kaynakların 0.55 katı, yani öz kaynakların neredeyse yarısı kadar bir kısa vadeli borcu var. Bu da normal düzeyde diyebiliriz yine. Satış finansmanda borç kullanımına baktığımızda artış var. Buradaki artış finansman maliyetlerinde artış yaratabileceği için olumsuz arkadaşlar. Kısa vadeli borç ağırlığında artış var. Kaynak yapısı içerisinde kısa vadeli borçların payı geçen %18.9 iken bu yıl %32.4 seviyesine yükselmiş. Buradaki yükselişten dolayı daha kısa vadeli sıkışık borç çevrim gerekliliği oluşabilir. Finansal borçların ağırlığına baktığımızda azalış var. Kısa vadeli borçlar içerisinde finansal borçların payı %56. Geçen yıl bu oran %65'ti. Bu oranın azalması bizim için olumlu. Finansal gider trendinde artış var. Finansal borçlar geçen yıla göre %69 artmış. Finansal giderler ise yıllık bazda %125 artmış. Artan finansal giderler net kâra negatif etki yapabileceği için olumsuz. Kârın finansal giderlerini karşılama gücüne baktığımızda yetersiz. Faiz ve vergi öncesi kâr finansal giderlerle hemen hemen aynı seviyede. Finansal giderleri karşılayabilecek kadar yeterli kâr üretilememiş. Faaliyet kâr marjında azalış, net kâr marjında da zarar var arkadaşlar. Şirket esas faaliyetlerinden kâr etse de diğer faaliyetlerin etkisiyle net dönem zararı oluşmuş. Yani negatif net kâr var. Hem faaliyet kâr marjını hem de kâr marjındaki düşüş dikkate alınacak bir durum. Faaliyet kâr marjı neden azaldı dersek pazarlama, satış ve dağıtım giderlerinin oransal olarak artmasını söyleyebiliriz. Öz kaynak kârına baktığımızda negatif, öz kaynak kârı eksi %12. Yani şirket her 100 TL'lik öz kaynağına 12 TL'lik zarar elde etmiş. Öz kaynak kârlılığı neden azaldı dersek karlılıktaki düşüş, borçluktaki artış gibi sebepleri söyleyebiliriz. Aktif kârlılığa baktığımızda artış var. Aktif karlılığı %5 seviyesinde. Buradaki geçen yıl %0'mış. Burada olumlu bir artış bulunmakta. Ciro büyümesinde azalış var. Satışlar yıllık %27.3 azalmış. Enflasyon aralığında %0 ciro daralması gözüküyor. FAVÖK büyümesine baktığımızda satışlardaki gerilemeyle birlikte FAVÖK'te %47'lik bir azalış meydana gelmiş. Net kârda ise %196'lık bir azalış meydana gelmiş. Duran varlık büyümesinde kısa vadeli kaynak ağırlıklı olduğu gözüküyor. Bu da finansman prensibine aykırı olduğu için yine bizim için olumsuz. Bu sayfada gördüğünüz gibi zaten 3 maddede kırmızı işaretlemişiz. 3'ü de olumsuz. İşletme faaliyetlerinin nakit akışı negatif arkadaşlar. Ticari faaliyetlerin nakit kaybı yaratması riskli bir durum oluşturduğunu gösterir. Faaliyetlerden en çok nakit yaratan kalem ticari borçlardaki artış. Faaliyetlerden en çok nakit çıkartılan kalem stoklardaki azalışlar. Faiz giderlerini karşılayacak nakit akışa baktığımızda yetersiz. Buradaki yetersizlikte daha fazla borçlanmaya ihtiyaç oluşturabilir. En büyük yatırım harcaması maddi olmayan duran varlık alımı. Serbest nakit akışa baktığımızda negatif olduğu gözüküyor. Buradaki negatiflik yine borçlanmaya olan ihtiyacı artırabilir. En büyük finansman kalemi borçlanmadan kaynaklanan nakit girişler. Dönemlik toplam nakit akışa baktığımızda yine negatif arkadaşlar. Reader'a bir yıl önce 1000 TL yatırsaydık şu anda 635 TL'miz olacakmış arkadaşlar. Yani nominal olarak bile %37'ye yakın bir zarar elde edilmiş.
Bir de bunun üzerine %44'lük bir enflasyon geldiğinde çok daha fazla bir zarar elde etmiş oluyoruz. BIST 100'ün ortalaması 1264 TL olmuş. Dolar 1183 TL olmuş. Mevduata yatırsaydık 1000 lirayı hiçbir şey yapmadan 1719 TL'miz olacaktı. Bitcoin'e yatırsaydık 2071 TL'miz olacaktı. Altına yatırsaydık da 1541 TL'miz olacaktı. Gördüğünüz gibi burada mevduat, altın ve Bitcoin enflasyon üzerine getiri sağlayarak reel olarak kar elde ettirmiş. Dolar ve BIST 100 nominal kar elde ederken enflasyon altında kaldığı için realde zarar elde etmiş. Ancak Reader'a baktığımızda çok ciddi bir zarar elde edildiğini, son bir yıl içerisinde yatırımcısının ciddi manada üzdüğünü söyleyebiliriz. Piyasa değeri bölü defter değerine baktığımızda Reader'ın 2.44 olduğunu görüyoruz. Sektör ortalamalarında bilişim 3.84 iken teknoloji 3.93. Burada her iki sektör ortalamasının altında olması bizim için olumlu arkadaşlar. Yani sadece piyasa değeri bölü defter değeri açısından baktığımızda hissenin fiyatına ucuz diyebiliriz. PEG rasyosuna baktığımızda Reader'ın rasyo değeri 0.14, bilişim sektörü 0.31 iken teknoloji 0.29 arkadaşlar. Burada sıfıra ne kadar yakın olursa bizim için o kadar iyi. Birinin altında olması çok önemli. Gördüğünüz gibi her iki sektör ortalamasının altında ve 1'e de oldukça yakın. Yani PEG rasyosu açısından hissemizin fiyatı ucuz diyebiliriz. Piyasa değeri bölü esas faaliyet karına baktığımızda Reader'ın şirket rasyo değeri 27.97 iken bilişim sektörü 18.3, teknoloji 20 arkadaşlar. Yani burada baktığımızda her iki sektör ortalamasının üzerinde olduğunu görüyoruz. Yani piyasa değeri bölü esas faaliyet karı açısından baktığımızda hissemizin fiyatına pahalı diyebiliriz. Dünün verilerine göre şirketin fiyatı, hisse fiyatı 14.51, hisse başına zararı 70 kuruş arkadaşlar. Piyasa değeri 13.8 milyar TL, ödenmiş sermayesi 950 milyon TL iken net borcu 1 milyar TL. Firmanın değeri 14.8 milyar TL arkadaşlar. Temettüye baktığımızda temettü açıklanmamış. Yani temettü yatırımcılarına uygun olan bir firma değil. Bedelsiz potansiyeli %495 olarak gözüküyor. İşte bunu %6000, %9000, %10.000 gibi seviyeleri gördüğümüz için %900'e de yüksek bir bedelsiz sermaye potansiyeli diyemiyoruz. Bu da bizim için yine olumsuz arkadaşlar. Evet, Reader hisse analizimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Faydalı bulursanız takip edip yorum yaparsanız çok sevinirim. Bir de bildirimleri açarsanız bundan sonraki videolarım hızlıca karşınıza düşecek. Daha sık bir araya geleceğiz arkadaşlar. İyi günler.